Evet arkadaşlar, selamlar. Şu an bir konuyla alakalı bir video çekmiyorum. Sadece bugünü kayıt altına almak için çekiyorum. O yüzden boş bir muhabbet izlemek istemeyenler çıkabilirler. Şu an Kadıköy'deyim. Kaç gündür İstanbul'dayım, biliyorsunuz Bodrum'da yaşıyorum. İstanbul'da geçirdiğim bu vakitte de Kadıköy'e bir uğramak istedim. Hem de biraz elektrik idaresinde işlerim vardı. Eskiden kalma bir hikaye. Size bu şeyin içerisinde, bu Kadıköy gezisinin içerisinde hem buradaki anılarıma denk geldiğim zaman anlatacağım, hem de şu elektrik idaresine neden geldiğimi anlatayım. Size de bir ders olsun. Şimdi benim nerede diyeyim, Göztepe tarafında oturduğum bir tane kiralık ev vardı. Bu kiralık evden ben çıktım. Her şeyimi taşıdım. Bütün her şeyi de ödedim. Benim şeyle ilgili, ev sahibiyle ilgili hiçbir problemim yoktu yani. Sadece böyle 30-40 lira, bugünün parasıyla yani böyle 200-300 liralık bir fatura sadece. Son ayın faturası eksik kaldı. Ben de o gün yorgunluk üşendim. Elektrik idaresine o faturayı ödeyip şeyi kapatmam gerekiyordu. Elektriği kapatmam gerekiyordu. Bu anlattığım olay yaklaşık 10 sene, 15 sene önce falan oluyor yani. Bayağı bir zaman oldu. Ondan sonra ben o evden taşındım. Başka bir eve geçtim. O evde otururken yıllar geçti tabii. 3 yıl sonra falan bana bir elektrik idaresinden şey geldi, bildirim geldi. Meğersem benden sonra gelen kiracı elektriği üzerine almamış ve o elektrikten devam etmiş. Benim normalde 5 gün geciktirdiğimde elektriğimi kesmeye gelen elektrik idaresi bunların elektriğini hiç ödenmediği halde 12 ay boyunca kesmemiş. Bu da nasıl olmuş? Kapıya kadar geliyorlar, keseceğiz diye. Bunlar iniyor, aman kesme deyip gelen kişiye rüşvet verip gönderiyorlar. Dolayısıyla elektrik kesilmeden 12 ay boyunca kaçak kullanıyorlar. Kaçak kullanmıyorlar gerçi, benim adıma kullanıyorlar yani. Ben de bunu 12 ay sonra öğreniyorum. 12 aylık bir elektrik faturası o zaman birikiyor. Sonra ben bunu öğreniyorum. Mesajlardan, bir şeylerden. Hemen elektrik idaresini arıyorum. Diyorum ki böyle böyle. Bunlar da hemen şey yapıyorlar. Saati söküyorlar. Bu kadın saatsiz kalıyor. Saatsiz kalınca kendisine ulaşılabilir oluyorum. Ondan sonra diyor ki ya biz bir iflas ettik, insanlık hali. Eşim hani borcundan harcından kaçıyor. Biz de zor durumdayız. İşte şey yapacağız. Bunu biz borç ödeyeceğiz ama bir düzelmemiz lazım falan filan. Biz diyor gidelim elektrik idaresine. Bu borcu benim üzerime devrettirelim. Bizim elektriğimiz açılsın. Sonra da bizim üzerimize denk gelsin. Bakın burası Haldun Taner Sanat Merkezi diye geçiyor. Biz bu sanat merkezinin önünde hep buluşurduk gençken. Hala genciz de yani böyle 17-18'li yaşlarda, 20'li yaşlarda devamlı burada buluşurduk. Çok güzel bir yerdi. Şimdi burayı yeniliyorlarmış. Harika olacaktır. Konak bir yere benzer bir yer olacak herhalde. Ama kendi hali de, yapısı da çok güzel. Ondan sonra kadınla biz gittik. Elektrik idaresine dedik ki böyle böyle. Biz dedik bunu karşı taraf kabul ediyor. Benimkini kapatın, bu kadına aktarın. Olur mu olmaz mı falan filan. Ödeyecek gücü de yok. Ben de ödemek istemiyorum. Ödesem geri alamayacağım çünkü. Her ne dediler ki bize bunları gösteren şeyleri atın. Tabii ev sahibi bana her türlü yardımcı oluyor. Ben çıktım diye çok pişmanlar. Ondan sonra bu kadın onlara kira da ödememiş tabii ki. Falan. Bana kontratları gönderdi. Ben bütün bilgileri, giriş çıkış tarihlerimi, yeni kontratımı vesaire hepsini elektrik idaresine, Enerjisa'ya gönderdim. Ondan sonra Enerjisa'ya gönderdim. Enerjisa'dan bana bir türlü cevap gelmedi. Aradık, sorduk. Yine cevap yok. Sonrasında elektrik idaresinden haber gelmeyince, kadın da elektriği yok ya, benden habersiz gitmiş elektrik idaresine ve derdini orada bir şekilde anlatmış. Muhtemelen yine rüşvetle anlatmış. Buna önceki borcu olan saat, borcu kapanmadan elektrik saati vermişler. Ceza ödetmişler.
Bu cezayı ödemiş ama benim borcu ödememiş yani. Ve kendi saatini alıp oraya taktırıp kullanmaya devam etmiş. Borç da benim üzerime kalmamış. Normalde bunların böyle bir işlemi yok. Yasak olan bir işlem zaten. Hadi kadın bir şekilde bunu halletmiş. Kadına da ben soruyorum. Ben diyor ki borcu ödedim. Nasıl ödedin? İşte bana söylediler şu kadar. Ben borcunu ödedim. Bu aslında iddia ediyor. Ben ceza ödemedim. Borç ödedim. Bana cezayı borç gibi ödettiler. Aslında ben bir ödeme yaptım. Onu bana cezaya saydılar. Senin borcun ama ben senin borcunu ödediğimi zannediyordum dedi. Vesaire vesaire, bu iş çözülemedi. Çünkü o arka tarafta rüşvet işleri var ya. Onlar olduğu için bunu örtbas ettiler maalesef. Ve sonucunda o borç benim üzerime kaldı. 15 yıldır da 3-4 yılda bir avukatlık bürosu arıyor beni. Ben bu konulardan bahsediyorum. Ve devrediyorlar başka bir şirkete. Diyorum ki dava açılsa bir şey olsa ben gelip zaten itiraz edeceğim. Dolayısıyla boşuna yapmayın diyorum. O öyle kalıyor. İşlem de yürümüyor. Elektrik idaresiyle de ben görüşüp bu halletmek istiyorum. O yüzden şimdi Kadıköy'e, Enerjisa'ya geldim. Bakalım nasıl sonuçlanacak bilmiyorum. Yani şu mağduriyetimiz giderilecek mi? Çözüm olacak mı? Şimdi ben size onu çekeceğim. Şimdi Yazıcıoğlu'na girelim ve orada aparatlara bakalım. Evet, burası yılların Yazıcıoğlu pasajı. İnanılmaz bir yerde burası. Ne arıyorsanız burada vardı. Başka bir yerde yoktu. Eskisine göre inanılmaz sessiz ama hala bir şey almak istiyorsanız buradan bulabilirsiniz. Bakalım drone var mı? Drone malzemesi var mı? Neo için. Şimdi aldığın... burada vardır belki. Evet, şimdi Yazıcıoğlu'nun içinde geziyorum. Görüyorsunuz dükkanları falan. Burada DJI'nin kendi Karacasuylu'nun ürünlerini satan bayisi var. Ciddi bütün ürünleri var. Ama DJI Neo'nun tam böyle gimbal'ını koruyacak aksesuarı satan bir yer maalesef yok. Burada benim bir arkadaşım vardı da hala burada mı bilmiyorum. Şimdi çok gezemeyeceğim. Burada bilgisayar, RAM, bilmem ne, eskiden kıyamet gibiydi. Herkes buraya gelirdi. İnanılmaz bir ortam vardı. Şimdi ben buraları 4K 60 çekiyorum. Çok yer kaplıyor. Ben bunu buradan sonrasında 1080'e düşüreceğim. Evet, çekime buradan sonra 1080p 50 FPS diye devam edeceğim. Şimdi size burada psikopat diye böyle sandviçler satan bir yer göstereceğim. Buradan deli gibi yer içerdik. Şu an düşünüyorum nasıl yiyorduk onu. Hani bunlarla da büyüdük. Bakın şu incir büfe var ya. Bunun içerisinde böyle Alex, psikopat, kumru falan böyle bir sürü isme sahip vardı, satılırdı. Şu yanda da bakın benzer şeyler var. Bunların isimleri böyle oldu. Biz gelip oradan devamlı böyle sosisli, mosisli, işte ekmek arası ekmek, ekmek arası patates, böyle acayip şeyler yerdik. Ve şimdi düşünüyorum da çok gerçekten bize hiç dokunacak, iyi gelecek şeyler değilmiş. Her neyse, burada çok vakit geçti. Burada sahte CD'ler satılırdı. CD doldurduk, getirdik, satardık. Acayip işler. Burada ya çok Vatan Bilgisayar, işte ne bileyim Gold Bilgisayar, bu firmaların hepsinin ana merkezi, ilk başta kuruldukları yerler hep buralar. Buralardan çıktılar ve o büyük mağazacılık işlerine girdiler. Şu köşede PC Gold vardı eskiden, hatırlıyorum. Hala duruyor mu bilmiyorum ama burada bakın 3D yazıcılar satılıyor. Filamentler satılıyor. PlayStation'ı yine en uygun buralardan alabilirsiniz. Burası da böyle bölümüne geçiyor artık. Hırdavat, mırdavat. Nedense bu tür yerlerin hep yakınında bu da oluyor. Karaköy'de de bu var biliyorsunuz. Evet, bakın fiyatlara. Esnaf lokantasının da altında burada tabii fiyatlar böyle.
damak tadı lokantası, balkon lokantası, böyle çeşit şeyler var. Şu Kadıköy gezisini sizlerle beraber deneyimliyoruz. Umarım hoşuna gidenler de vardır bu uzun videoyu izleyecek. Şimdi elektrik idaresine gideceğim, şu problemi çözmeye çalışacağım. Şimdi siz benim böyle yanımda yürüyen bir arkadaşım gibi geziyorsunuz. Anlatacağım bir şey olursa kendime çeviririm şimdilik. Etrafa bakalım. Şurası Osman Ağa Camisi. Çocukluğumda çok geldiğim bir cami. Ne alaka diyeceksiniz? Bizim buranın tam yukarısında bu Altı Yol Boğa var ya. Boğa'nın orada iş yerimiz vardı. Evimiz de Bahariye Caddesi'nin diğer tarafında. Bahariye İlköğretim Okulu'nun alt tarafındaydı. O yüzden Kadıköy'de bayağı vakit geçirdim. Buraları, ara sokakları, arkaları falan çok iyi bilirim. Çok da güzeldi. Kadıköy yaşaması keyifli, güzel, hareketli bir yer. İnsan burada gerçekten yaşadığını hissediyor. Saate bakıyoruz. Saat 2. Buradan karşıdan karşıya geçelim. Camiye bir uğrayalım. Ondan sonra işimize devam edelim diye düşünüyorum. Evet. Burası medeniyet gelmiş ya Türkiye'ye. Bak nasıl duruyor bak. Geldi, çarpacak neredeyse. Bu videoyu kimler izler biliyor musunuz? Böyle gençliğini Kadıköy'de harcamış, geçirmiş olanlar buralara tekrar böyle bir göz atmak için bu videoyu izler. Evet. Şu caminin çeşmesinden şuradan çok su içmişliğim var. Burada da bir teoremiz vardı bizim. Çeşme hala burada duruyor. Burada tas vardı. Bu tası kullanalım mı, kullanmayalım mı diye çocukken şey yapardık. Elle mi içelim, tasla mı diye. Sonra biz şey dedik, herkes elle içtiği için tası kullanmıyor. O yüzden tas hepsinden temizdir. Saçma sapan böyle bir mantığımız vardı. Bakalım. Evet, buradan çıkınca devam edeceğiz. Evet, Osman Ağa Camisi'ne girdim. Ya girince şunu dedim. O kadar yeni cami yapılıyor, o kadar büyük camiler yapılıyor. O kadar devasa yerler gördüm. Şu ufacık camideki atmosfer çoğunda yok biliyor musunuz? Yani ahşaplarla falan renkler, oturma yerleri, ne bileyim müezzinin şeyi o kadar tatlı, o kadar güzel yapılmış ki. Hem çok kibar hem böyle çok samimi hissettiriyor. Yani ahşabı çok iyi kullanmışlar ki bence camilerde ahşap mutlaka çok kullanılmalı. Ya verdiği hissiyat falan inanılmaz iyi. Oradaki yani buradaki şeyler de Kadıköy nüfusuna kadar yüksek. Buradan süzülmüş. Yani Türkiye'nin yani dünyanın bu haline rağmen hala düzenli cemaate giden bir kitle. Onların da içinde mukabeleye kalanların olduğu bir kitle. O da tabii oraya şey sağlıyor yani. Böyle gerçekten birileri görsün diye ibadet etmeyen insanlar olduklarından dolayı orada güzel bir ruhani hissiyat oluşuyor yani. Çok güzeldi. Birkaç görüntü çektim. Koydum herhalde. Unutmazsam koyarım. Çok iyiydi. Şimdi bu enerji sayı halledebilecek miyiz acaba? Çok merak ediyorum. Yetkili böyle sağlam böyle bir enerji çalışanı çıkıp ya kardeşim sen haklısın, biz o gün böyle bir şey yedik, nane yedik, senin işini çözelim diyebilecekler mi acaba? Zannetmiyorum ama ben ne diyeceğim biliyor musun? Elimden geleni yaptım. Size ulaşmak için her şeyi yaptım. Çok güzelmiş. İnsan tarihi simitçisi. Şimdi niye çekmeden diyeceksiniz. Bak bu sokakta değişik yerler var ha. Sürpriz lezzetler olabilir. Bilemiyorum. Sofra, han, kebap, döner şimdi. Oruçlu olmasaydım tutanları Allah kabul etsin. Tutmayanları da nasip etsin. Şimdi buralarda bir yemek denemeleri yapılırdı. Harbiden. Telekom'un eski binası burada. Kapanmış. Nüfus müdürlüğü burada hatırlıyorum. Şu köşe nüfus müdürlüğüydü. Burada anılarım tabii canlanıyor. Nüfus sayımı olmuştu bir kere. Bizim okuldaki bütün öğrenciler nüfus sayımına gönüllü katılabiliyordu. Katıldık biz de.
O bir gün çalışmamızın parasını almak için gelip burada saatlerce beklemiştik. Böyle bir saçmalık olabilir mi? İlçe Nüfus Müdürlüğü. Tam şuradan sıra dönüyordu, böyle gelip içeri giriyordu. Bir günlük çalışma parası. Bugünün parasıyla herhalde 700-800 lira bir şey. Almak için burada sıra beklemiştik. Çocukluk ne garip ya. O zamanlar tabii bu paralar o kadar büyük geliyor ki. Olay yani. Ve o sayımda da çok güzel maceralarımız vardı. Sayım günü çok güzel bir tecrübeydi. Eğer genç liseli arkadaşlar izliyorsa, böyle bir sayım mayım olursa tekrardan mutlaka şey yapın. Sayım organizasyonuna katılın, çok keyifliydi. Şimdi ben şurayı bir sorayım tam olarak yerini de bulayım. Evet, Enerji Say'a gittim. Biraz sıra bekledim, 10 kişi falan. Ondan sonra Sevgi Hanım diye biriyle karşılaştım. Allah'a şükür kendisine, Allah beni rastlattı. Yöneticiymiş, durumu en baştan aşağı anlattım eski günlerden. 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında hiç fatura ödemeden elektriği kullanmış kadın maalesef. Ve ben hala 11 senedir, 12 senedir onun sıkıntısını çekiyorum. Böyle insanları yani Allah gün yüzü göstermesin ya. Ya şu beni kahretti ya. Gerçekten yıllarımı aldı. Neyse. Gittim, şu an hepsini ödesem 10.500 lira ödeniyor, biliyor musunuz? Bu devlete de büyük zarar. Ya o günün 3 yıllık elektrik parası şu an 1800 lira. Ve faizleriyle beraber 11.000 lira bile etmiyor. Bunu ben ödeyip tabii ki şey yapabilirim. Ama ödemek istemiyorum. İnat ettim yani, 15 yıl, 10 küsur yıldır bununla uğraşıyorum. Buraya sonunda böyle halledeceğim yani. Ondan sonra şimdi kadın şey yapacak, görüşecek, yazışacak falan avukatlarla. Durumu netleştirecek. Bana bir indirim bir şey yapacak. Herhalde bir 5.000 lira falan ödeyip kurtulabileceğim. Onu da ödeyeceğim. O ilk faturanın hatırı için ödeyeceğim yani. Çünkü ilk faturam duruyor. Ben de ödemedim. Neyse, hayırlısı uğurlusu olsun. Şimdi geldik. Kadıköy'ün çok güzel bir çarşısında geziyoruz. Bir açayım size. Bakın. Çok güzel, aktif bir çarşı. Burası kursların falan olduğu bölge. Altıyol Boğa'nın orada. Şimdi ne yapacağım ben? Aklıma geldi. DJI'de hani şey bulamamıştık ya. Bu aksesuar satabilecek biri varmış şeyde. Altıyol'dan aşağı inilen yolda. Aslında şuranın Altıyol'un biraz altına çıkıyor. Bu tarafından aşağı inersek tahmin ediyorum güzel bir noktaya gideriz. Bir gidelim bakalım beraber. Buraya 2 kere gidip gelmiş olduk ama izleyin ya, bir şey olmaz. Kadıköy'de geziyoruz. Hemen gölge, ışık falan çekimleri deniyorum, mikrofon deniyorum. Şu tarz şeylere bayılırım. Ufak tekel market gibi böyle karışık, yerin altına yapılmış şeyler. Bu sokakta ortaokuldan bir kız oturuyordu ya, hatırlıyorum, Zeynep diye. Çok güzel bir kızdı. Bariye 2 Öğretim Ortaokulu'nda. Acaba ne yapıyordur şimdi? Buralar güzeldi. Evet, burada gelinlikçilerin olduğu bir pasaj. Onun içerisinde şeyler varmış. Bu kendi dükkanı varmış. DJI tamiri yapıyormuş. Hem orayı öğreneyim hem de ona bir Neo 2 için koruma parçası aparatı sorayım. Kadıköy'de yok ya. Ne arasam bulabileceğim bir yer. Ufak dükkanlar var, şeyler var. Gayet güzel. Bakın, özeletçiler var. Baskıcılar falan. Aklınıza ne gelirse muhtemelen burada bulursunuz. Lahmacun dükkan şimdi. Evet. Herhalde buradaki hanların içinde bir yerde. Ben bir onu araştırayım. Herkese selamlar. Şimdi buradaki arkadaşı buldum. Çok efendi bir çocuk. Drone tamiriyle ilgili. Bunda meğersem yedek parça yokmuş.
Beni Yazıcıoğlu'ndan buraya gönderdiler ama ben de Yazıcıoğlu'na gideceğim. Şurada DJR Repair yazıyor bakın. Burada -1 katında. Çok güvenilir bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. Gelebilirsiniz. Şimdi Yazıcıoğlu'na geri ineceğim ben buradan. Ve SED bilgisayarda bu gimbal, yani drone'un gimbal'ını koruma aparatı olabilir mi? Ona bir gidip bakacağım. Umarım olur. Şöyle de Kadıköy Boğa'yı görmeden inmeyelim değil mi? Bize de bugün iyi spor oldu. Evet. 1080p ile çekiyorum ama küçümsemeyin yani. Renkler falan yine güzeldir. Şuna ben bir geniş açı koyayım. Sizin açınız büyüsün. Şöyle. Evet. Tamam. Gayet güzel olması lazım. Meşhur boğamız. Şu boğaya bir çekim mi yapsak ya? Bahariye. Çok güzel ya. Şu binanın en üst katındaydık ya. Yıllarca. Benim çalışma hayatına ilk başladığım dükkanı göstereyim size. Çalışma hayatı denemez de. Çocukluk işte. Tam Miba ayakkabı yazıyor ya. Orada Papatya Çeyiz diye buranın çok meşhur bir çeyizcisi vardı. Çok da lüks bir dükkandı. Şurada ben satardım. Onun dükkanını çıkardığı eski sezonun sütyenleri, külotları falan vardı. Kadın çamaşırları, onları satardım. Çok komik duruyor ama. Öyle başladı. Kaç yaşındaydım ben o zaman ya? Orta 1'e mi ne gidiyordum? Bu pasaj, ilk saatimi bu pasajdan almıştım bir tane. Annem almıştı, Swatch. Stop Swatch. Bunları da çekeyim. Yeğenime izletirim en kötü. Hakiki deribot 2000 lira. Vay be. Evet, saatçiler yine duruyor. Evet, buradan almıştım herhalde. Ya da bir saatçi daha vardı. Güzel pasaj demek ki burada Swatch satıldığına göre. Hakiki lira ayakkabı 1500 lira. Bu fiyatları nereden bulacaksınız? Hiçbir yerde bulamazsınız. Vay be. Bahariye. Maalesef ilk sigarayı da burada içmiştim. O zaman düşünün, sigaranın satılıyordu burada. Reklamasyon için yolda sigara dağıtıyorlardı. Ve ben burada böyle reklamasyon dağıtılan bir sigaraya başladım. Bu detayı burada hatırlamam iyi oldu. Ya buraya gelsek dünya kadar anım var burada. Ortaokul, lise toplamı, oturduğum dönemler. Bende inanılmaz şeyleri olan bir bölge. Yani çocukluğumun bir bölümü Çift Havuzlar'da geçti, bir bölümü de burada geçti. Dolayısıyla Kadıköy, orası da Kadıköy'e bağlı. Çok güzel semtler. Buranın tadı ayrıydı ya. Saatlerce çekim yapıyoruz. Yayınlıyoruz. Bakalım mikrofonu açınca dahil oluyor mu? Of, şurada bir leblebi kokusu var. Akıllara zarar ya. Evet, mikrofonu taktım ve bağlandı. %60 pille. Bakın arkadaşlar, şimdi bir ara sokakta size
bir yer göstermek istiyorum ama hala aktif mi bilmiyorum. Böyle ızgara etçilerin falan olduğu bir sokak var şurada sol tarafta. Oraya bir bakmanızda fayda var. Şu ne kadar güzel bir yol ya. İnerken. Çok vaktimiz geçti. Demin biz şuranın ilerisindeydik. Şey burada. Enerjisa. Etrafından döndük. Drone tamircisi bulduk bir tane. Şimdi drone'umuza koruma şeyi bulalım. İnternetten alacağımıza buradan alalım. Çekim yaparken arada şeyi çaldırmayı hiç istemiyorum. Telefon. Çaldır. Bak bu pasajda da biz bulunduk. Şimdi şeyi hatırlayamadım biliyor musun? Biliyor musunuz yani? Bu pasajın da üst katında bizim bir yerimiz vardı. Ne ara biz buraya taşındık? İlk geldiğimizde mi buradaydık? Sonra mı oraya geçtik? Hatırlayamıyorum. Ama burası muhtemelen ufakça bir yerde. İlk yer burası olabilir. Şimdi geldiğimde hatırladım ya. Çok ilginç. Çok kısa süreydi ama burada bizim durduğumuz. Emin olamadım. Gerçekten bilerek mi? Ben Şu an aşağıdan şeyi takmaya çalışıyorum ve beceremiyorum. Ha, becerdim. Ayağa taktım. Hoppa. Öyle cebimde taşımama gerek kalmadı. Hat döner. Bak zurna dürüm ayran 179 lira. Ha, yenir mi? Yenir. Ben yerim. Sizi bilmem. Sizi bilmem. Güzel bir havada Kadıköy'ü çekmek hoş. Ya açacaklar şimdi size Kadıköy burası diye drone'la sahneler, aşağıdan yukarı yavaş görüntüler. Ondan sonra helixler, melixler bilmem neler. Mevzu o değil ki bu. Burayı yaşamak önemli olan. Ben size şimdi burayı gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Michelin yıldızlı çiğ restoran var bakın bu şeyin sonunda. Burası full böyle çakmacıların bulunduğu bir yer. Acayip bir merkez yani. Lise öğrencileri paso buradan giyiniyor. Yoksul lise öğrencileri. Adidas, Nike bütün modeller var burada. Bunlar eskiden gerçek satıyordu, şimdi satıyor mu bilmiyorum. Tavuk pilav ayran 160 lira. Ya burası tam böyle oruçlu gelecek yer değilmiş ya. Şurası da balık pazarı. Gelin bir balık pazarında gezelim. Balık benim en sevmediğim şey galiba ya. Yemek. Bir tek hamsi yerim. Kokoreçin kokusu da gayet iyi. Balıklar. Bana bir balık canlısı yapıyorum. Hamsi paket 300. Soyulmuş, ayıklanmış, tertemiz. Burası da bir nevi Eminönü ya. Şarküteri. hiçbir suç işlemedim. Burayı daha devam etmiyorum ben. Burası böyle devam ediyor. Şöyle bakarsanız Bayağı bir boş yer. somon kilosu 800 lira.
Evet, nasıl, keyifli mi? Evet, Kadıköy'ü böyle gezmek benim hep hoşuma gitmiştir. Burada da yani çok fazla anım olduğu için, burada gezerken hepsi gözüme canlandığı için aslında böyle bende bir gençleşme efekti oluşturuyor. O günlerdeki kafa yapımı hatırlıyorum, arkadaşlarımı hatırlıyorum, burada geçirdiğim vakitleri hatırlıyorum. Ve sanki o zamandaymışım gibi hissettiriyor bana. Bu zaten bence eski anıların olduğu yerleri gezmenin en büyük güzelliği. Sakarya'ya gittiğimde de çocukluğumda gezdiğim yerleri geziyorum. Bu bana çok keyif veriyor. İyi ki zamanında çok gezip hareket etmişim. Her yerde bir parça böyle bana iyi hissettiren şeyler var. Ne bileyim, şu arkamdaki ara sokakta durak büfe vardı. Oraya giderdik, böyle 4-5 saat otururduk, yani şey değil. Orada bir böyle Amerikanlı falan bir döner vardı. Onu söylerdik. İçecek içerdik. Ne bileyim, Bahariye'de neresiydi? Şilovski vardı. Cookie'si de vardı galiba oranın, yanlış. Ya Subway'di ya Şilovski'ydi. Şilovski diye hatırlıyorum. Subway de olabilir. Subway. Şilovski Bağdat Caddesi'ndeydi. Ondan sonra sınırsız içecek vardı, soğuk içecek. Düşünebiliyor musunuz? Biz orada birkaç bir şey yiyip içiyorduk. Ondan sonra gece 11'lere kadar orada sınırsız içeceği içerek oturuyorduk. Tabii ki kaldırdılar yani. Ya da iflas etti, bilmiyorum. Şu an olduklarını zannetmiyorum. Kadıköy işini böyle size anlatırken biraz daha düşünerek gezdim. Ve ne kadar güzel vakit geçirdiğimi hatırladım. Çok keyifli yıllardı. Hala da keyifli. Tabii o zamanki arkadaşlarımla şimdi keşke bir araya girebilsem tekrardan. Beraber gezsem ne güzel olurdu. Şimdi ben buralara daldım. Burada Akmar Pasajı diye meşhur bir pasaj var. Bu pasaj zamanında çok sıkıntılıydı. Metalciler, benim arkadaşım da vardı hani metal dinleyen, şey yapan, ben de dinledim. Güzel parçalar, güzel şeyler vardı ama bunu abartmış olan gençler de vardı o zaman. Ne pislik ararsan onlarda. O zaman böyle kaybolmuş bir gençlik vardı ya. Şu an baktığımda böyle zavallı gibi geliyor. Ve onlar da birbirleriyle bir araya gelmek için öyle bir kültürün bir parçası haline geldiler. Ve gerçekten şeydi yani. Normal ahlak sınırlarını aşabilmek için bir bahaneydi. O grubun içerisinde bulunmak. Ve Akmar Pasajı da onların toplanma yeriydi. Gelirdim buraya. Ya iyi çocuk, aile çocukları da vardı. Bakımlı insanlar da vardı ama geneli aslında belirli bir zümreye ait olma hissi hissedebilecek boşluğu olan insanlardı yani. Dolayısıyla onlar da burada barınıyordu. Bunların genelde ceplerinde para olmazdı. Sokaklarda yer içerlerdi. Yoldan geçenlerden para isterlerdi. Tehlikeli değillerdi kesinlikle. Kendilerine zararları vardı. Bu satanistik, sapık inançlara kolay adapte olabilecek bir ruh halleri olduğu için bu tip insanlar bunları kullanıyordu bence. Bir kesimi de vardı, kültürlü olduğu için orada olduğunu düşünüyordu. Kitap okuyordu, bilmem ne yapıyordu, bir şeyler. Yani normal olamayan tiplerin bulunduğu bir yerdi. Akmar Pasajı. Ben buraya büyüme dönemindeyken hani gelmeye korkardım yani. Geldiğimde burada birkaç tane kavgaya da şahit oldum. Normalde kitapçıların falan olduğu, o kadar da korkulacak bir şeyin olmadığı bir yer Akmar Pasajı. Şu anda hani tabii ki böyle şeyler yok. Temizlenmiş durumda. Şimdi size orayı gösteriyorum. Bakın Akmar Pasajı burası ve içerisi sahafçılarla dolu. Gayet güzel bir yer. Burada ders kitapları, hikaye kitapları, romanlar. Bakın böyle kampanyalı şeyler. Çok aradığınız bir şeyi burada uyguna bulabilirsiniz belki. Genelde ikinci el ders kitabı falan bulmaya geldiğimiz bir yer ama normal eski kitapların da olduğu sahaflar da var içeride. Her türlü şeyi de satıyorlar bildiğim kadarıyla. Bakın bir sürü kitap evi var burada. Romanlar var, şeyler var. Gayet hoş. Yıllardır aradığınız bir kitabı belki rastlarsınız ha. Zannetmiyorum ama. Tabi aralarında magnet satan da var. Evet, sonuna kadar geldik neredeyse. Evet, benim eski patronun fikrini çalmışlar. Kanvas çanta. 120 lira.
Evet. Şöyle çıkalım bir bakalım. Şu yüzü güzelleştirme açık, onu bir kapatacağım. Her yeri öyle çekiyorum şu an. Bakalım bir fark hissedebilecek misiniz? Bir de alt katı var bunun gibi. O da yolun diğer tarafına açılıyor. Kitap severler için şu an gezmeye değer bir yer. Eski o Akmar Pasajı günleri yok tabii ki. Meşhur zamanları. Şimdi bakın şu an nasıl çektiğini aklınızda tutun. Birazdan yüz güzelleştirmeyi kapatacağım. Bakalım ne kadar fark ediyor. Evet, şimdi de kapanmış halini çekiyorum. Şu an efektler kapalı. Geniş açı lensi de çıkardım. Hadi bakalım. Geniş açı lensi de çıkardım. Şu an saf halindesiniz. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Evet, şimdi çarşıyı mı gezelim? Ben şimdi çarşıyı göstermeye devam edeyim. Yine anlatacak bir şey bulursam kendime çeviririm. Anlaştık mı? Ya gençler için süper bir yer bence. Burada kurslar, murslar, eğitim yerleri, liseler, meşhur liseler falan, meslek. Burası çok iyi bir yer. Yani öğrenci için inanılmaz bir ortam var. Yani iftara kadar buralarda dolanıp yiyip gidesim var ama iftar saatinde de insan şey oluyor ya. O şu anki hevesi kalmıyor yani nedense. İlginç bir şey oluyor. Sahur yapınca oruç tutma. Kendi Zoo. Vay be. Hatay durum 129 lira. Fiyatlara çok takılıyorum da ucuz geldi burası bana ya. Bodrum'dan sonra mı öyle geldi? Acayip. Boş ver demek. Hadi. Bazen sadece izlemek istersin. Belki iyi gelmiştir. Şunları da bir çekeyim size. Bilmiyorum benim gözümle gördüğüm gibi görebiliyor musunuz ama. Sen yedireceğiz, tamam mı? Şeyler de iyi. Magnolia'lar. Fiyatı da burada. Avrupa ile kıyasladığınızda nasıl bilmiyorum, bence iyi. Benzer fiyatlarda yani. Churros da var. Bunlar çok iyi duruyor. En son Lyon'da bir churros yedim. Allah'ın belası, o kadar kötüydü ki. Churros'a tövbe ettim yani. En güzel Madrid'de yemiştim galiba. Ya da Barcelona. Tam hatırlayamadım. hallettik ya. O değil, Super Step de kapatmış. Burası komple Super Step'ti, kocaman mağazaydı. O da barınamamış bak. Bu kadar kalabalık yerde olmakla olmuyor demek. Skechers devam ediyor. Benim bisiklet etmiş o yaptı. Şimdi gidelim şeye tekrardan. Ya börekçi. Kadıköy börekçisi. Çok iyi. Şuralarda bir şeyler yemek çok iyi olurdu. Size sadece bir kısmını gezdirdim. Maksat izlenecek bir şeyler olsun. Belki bunlardan aralardan kesip videonun başına koyarım, o hevesle izlersiniz. Evet. Şu an beni Neslihan diye bir arkadaşım arıyor. Onu telefonla konuşurken kaydetmek istiyorum. Nasıl kaydedeceğiz? Evet. Hadi yetişeyim sana. Alo?
Vallahi şu an müsait. Çekim yapıyorum, Kadıköy'deyim. Ve çekimi yaparken kapatmadım. Seninle konuşmamız da çıkacak. Kapatma. Söyle, ne oldu, ne yapıyorsun? Ya bitmedi organizasyonlar ya. Hı hı. İyi, süper. Güzel. Ya sanki biliyormuşum gibi hissettim ama hatırlayamadım ya. Allah Allah. Evet. Evet. Evet, şu anda Yazıcıoğlu'nun içindeyim komple. Buradan geldim, bakın şu kabloyu. 40 megabit'e kadar transfer gücü var, yüksek hızlı şarj özelliği de var. 500 TL'ye aldım, 1 metre uzunluğu. Tabii ki 1 metre kadar uzun bir şeyi tavsiye etmezdim ama internette 800-900 liradan aşağı bulmak zor. Kargosu, komisyonu bilmem nesi. Ben iyi aldığımı düşünüyorum. Bakın burada bilgisayar parçası tamiri, laptop tamiri, MacBook tamiri, her türlü şey mümkün. Evet, eski gibi Yazıcıoğlu'nda fazla vakit geçirdim. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Arabamıza doğru gidiyoruz. Enerjisa'yla görüştük. Drone baktık, şeyine bulamadık. Şimdi sahilden arabamıza doğru devam ediyoruz. Bu arabada ne var şimdi? Mini Prime sayesinde 4 saate kadar ispark ücretsiz. Şimdi çıkarken para ödemeyeceğiz. En az 300-400 lira cebimizde kalacak. Böyle de güzel yanları var. Burada da ispark var mesela. Burada da 2 saate kadar ücretsiz dışarıda. ...40 yıl geçti ya. En son kazı kazanımı buradan aldım. Herhalde 14-15 yaşında falandım. Kazı kazan aldım. Kazıdım. Çıktı. Adama kazı kazanı verdim. Parayı geri istedim. Ve bir daha kazı kazan oynamadım. Kazandım. Kazanmadım. Ne kazandım ne kaybettim. Kâra giremedim. Adam şaşırmıştı ya. Hiç kimse ondan parayı geri istememiştir herhalde. Çat diye dedim ki parayı ver. Kırmızı yanıyor. Böyle diyor. Fark etmez, böyle de gidebiliriz. Bütün yolu 1080 çektik. Otomatik arttıracağız bakalım. Kablo iyi oldu ya. Yeni SSD'mize Samsung T9 SSD aldım. Yüksek hızlısı 4 TB. Normalde 50.000 liraydı. İkinci elde biri 14'e 15'e veriyordu. Ona da 10.000 teklif ettim. Aldık çok şükür. O da al-sat yapıyormuş. Ben anlamadım bu iş. 1/4 fiyatına nasıl geliyor? Gerçi yükseliş dönemine denk gelmiş. Ben 48 şu an ama bundan 3 ay önce şeymiş yani. 25'miş. Bir anda zam gelmiş. Yoksa gerçekte 48 falan değil tabi. 6 ay sonra gerçekten 48 olur. Bu sefer de buradan yürüyeyim dedim. Burası da Akmar'la birleşiyor sonuçta. Evet, burada da güzel bir cami var. Bizim hala abdestimiz var. Sultan 3. Mustafa İskele Camii. Tamam, ben burayı bir değerlendireyim. Ben bu camiye hiç gelmedim bu arada ya. Şaşılacak bir durum. Evet, burada ben kesiyorum bugünkü gezimizi, Kadıköy turumuzu. Bir Enerjisa muhabbetini yaptık, biraz gezdik, tozduk. Aralardan ben başlıkları koyarım. Umarım hoşunuza gider. Böyle herhangi bir konuya odaklı olmayan videolar çekersem eğer, bunu düşünmeden
ve sizler de izlersiniz. Bu uyumlu bir şey olabilir. Ama ben sadece elektrikli araba, sadece bisiklet, sadece vesaire gibi bir şey yapmak istemiyorum. Bu benim ruhumu daraltıyor çok. İş haline getiriyor yani. İş olunca da yapmak istemiyorum. Yani onda başarılı olmak bana başarılı olmak gibi gelmiyor. Kolay bir sistem zaten bu. Görüşürüz. İzleyenler için teşekkür ederim. Bay bay. Aksi akar.